Cam mumlar yanıyor, yüzsüz adamlar Hisar'da geziyor. Euron Eskişehir'i tehdit ediyor. Hepsinin ortasında da Samwell Tarly var. Sam'in Kış ile Rüzgarları kitabında keşfedeceği sırları, yüzleşeceği tehlikeleri ve hikayesinin gidişatını bu videoda tartışacağız. Bunun için ilk önce Sam'in kişilik ve hikaye analizi yapacağız ve onu daha yakından tanıyacağız. Daha sonra da gelecek kitapta neler yaşayacağını tahmin edeceğiz. İçeri girmeden önce, bu kanal bir topluluktur. Her üye ve abone ise bu hikayenin bir parçası. Desteğiniz için minnettarım arkadaşlar. Abone değilseniz aramıza katılın lütfen. Videoyu beğenip paylaşın ve zil sekmesini etkinleştirin. Elbette yorumlarınızla bizleri şenlendirmeyi ihmal etmeyin. Şimdi videoya geçiyoruz. Sam'in en eski ve en derin yarası orada avcı erkeklik üzerinden kurulan Tarly ailesi terbiyesidir. Şiddetin norm olduğu bu evde Sam, naifliklerini yani şarkı, hikaye, öğrenme yatkınlıklarını saklaması gerektiğini inandırılarak büyütülür. Bu onda iki kalıcı refleks doğurur. Çatışmadan kaçınma ve özgüvensizlik, sert erkeklik karşısında kadınlarla daha güvenli ilişki kurma. Sam'in Boynuztepe'de kızların arasında kendini daha rahat hissettiğini, erkek çocuklardan itip kalkmalar gördüğünü hatırlaması bu kökeni çıplak biçimde gösterir. Çocukken ayrıca bir kere Arbora ki orada Red'in ikizlerinden zorbalık görmüştür. Bir kere de Mainstyle'ı görmek için yüksek bahçeye gitmiştir. Sam geleneksel bir erkeğin olması istendiği gibi değildir. Savaşmayı, öldürmeyi, kılıcı vesaire şeyleri sevmez. Onun yerine müziği, kitap okumayı, yemek yemeyi sever. Gözlemcidir, zekidir, hayvanları sever, özellikle kedileri. Bana soracak olursanız Sam, Arya ve Tyrion karışımı özellikler gösteriyor. Tyrion gibi zeki ve kitaplara düşkün, Arya gibi cinsiyetinin ondan beklenen geleneksel değerlere aykırı hareket ediyor. Sonuç olarak nasıl ki Arya kadın olmanın tek yolunun geleneksel bir lady gibi davranmak olmadığını gösteriyor, Martin Sam'i de kaba gücün dilini konuşmayan öteki erkeklik olarak kurar. Bu kırılganlık onun ahlaki algısını şekillendirir. Merhamete ve bakım etiğine yatkın, tanıklığı güçlü, şiddeti geciktiren bir öze sahip olur. Sam'in kendini korkak görmesi gibi bir dış koşullama vardır. Bu büyürken babası da tüm erkekler tarafından ona yöneltilen bir suçlamadır. Lord Tarly'nin korkaklık algısı ona has değildir aslında. Babasının pislik olması yanıltmasın yani. Sur'a gelip korkak olduğunu ifade ettiğinde Jon ve diğerleri nasıl da şaşırmıştı çünkü korkak olmak da bunu açıkça söylemek de bir erkeğe yakışmayacak bir tavırdır. Netice olarak sürekli korkak olduğu söylendiği için Sam de öyle olduğuna inanıyor ama davranışlarına baktığımızda çok farklı bir durum sergiliyor. Korkusuna rağmen harekete geçmek. Gece nöbetindeki tüm eğitim ve saha anlarında biz Sam'in cesareti korkusuzluk olarak değil, korkunun içinden geçme olarak öğrendiğini görüyoruz. Bu öğrenme çizgisi onu en sonunda ölümcül bir tehdide karşı doğru bilgiyi doğru anda kullanabilen birine dönüştürür. Bir ötekiyi öldürdükten sonra katil Sam lakabının ironik ama hak edilmiş doğumu burada yeter. Martin, savaşçı olmayanın bile varoluş mücadelesinde doğru araç ve doğru bilgiyle belirleyici olabileceğini Sam üzerinden ispat eder. Sam'in cesareti, Jon'un fiziki cesaretiyle bilinçli bir şekilde aynalanır. Biri kılıç, diğeri bilgi taşır. Aslında Sam'in korkak olduğu iddiasına rağmen tüm seri boyunca ne kadar cesur olduğunu okuyoruz ve Ned'in sözleri aklımıza geliyor tabii ki de. Gerçekten cesur olduğumuzu asılan korktuğumuz andır. Yani özetle Ned Reis bize ilk kitapta cesaretin korkusuzluk değil, korkuya rağmen harekete geçebilmek olduğunu söyler ve yazar da bize bunu Sam'in üzerinden gösterir. Sam, kahya sınıfından başlayıp bakım emeğine yaslanan tüm rollerde parlıyor. Kuzgunlar, kayıtlar, hastalar, bebekler, yorgun yoldaşlar. Bu rastlantı değil. Onun ahlaki omurgası bakım ve süreklilikte. Gilly ile ilişkisi de bunun doğal uzantısıdır. Erkeklerden ürkmüş bir kadının kadınlara güvenmesini anlayışla kavrayan Sam, aynı yaranın bir başka iz düşümüdür. 4. kitapta Sam'in Gilly'nin kadınlara güveni kavrayışı ve kendi çocukluk dinamiğini hatırlaması karakter aynasını berrak kılar. Sam'in en ağır kırılma anlarından biri Gilly'nin bebeğiyle Mens'in prens bebeğinin yer değiştirilmesi kararının tanı olması. Bu Sam'e ilk defa bilerek ve isteyerek acı üretmenin suçluluğunu yükler.
Tabi aslında kendi yaptığı bir şey değil ama neticede ister istemez küçük de olsa bir rol oynamış oluyor. Yine de yola devam eder çünkü daha büyük bir tehdidin varlığını anlamıştır. Tarçın rüzgardaki yolculuk boyunca Gilly, Sam ve bebek arasında kurulan yeni bakım bağı Sam'in sevgi görev dengesini olgunlaştırır. Braavos ve Güney sularında Sam'in gözünden dünyanın büyüdüğünü, onun ise hala ürkek ama sorumluluk alan birine dönüştüğünü görürüz. Gerçi her zaman sorumluluk alan biriydi. Yine de dikkat ederseniz Sam kitaplar boyunca daha cesur birine dönüşüyor. Bana göre korkuları devam etse bile eskiye nazaran daha az korkuyor. Ben korkak Sam'im diyerek sıra geldi ama 3. kitapta Bran ile tanıştığında kendini ben Sam'im. Sadece Sam diyerek tanıttı. Korkak Sam olarak değil yani. Belki de gün gelecek korkularından sıyrılacaktır. Mümkün mertebe tabii ki. Yoksa yaşlı dadın da söylediği gibi bir adam korkusuz olmamalı. Aslında Sam'in olgunlaşmasını ve daha faal hareket etmesini Kılıçdağı Fırtınası kitabındaki sur seçimlerinde de görüyoruz. Bildiğiniz sur içinde taht oyunları oynuyor. Sam'in görünmez ama sert politik hamlesi Jon'un Lord Kumandan seçimine mühendislik edişidir. Kendi değerini düşük gören biri başkalarının değer ve çıkarlarını okuma, dengeleme ve formülleştirme gücü sergiler. Bu kaba kuvvetin hüküm sürdüğü sur siyasetinde aklın sessiz zaferidir. Sam'in bu hamlesi onu hikayedeki beyinlerden biri rolüne iyice yerleştiriyor. Hisar'a gönderilmesi zaten tesadüf değildir. Jon Sam'in doğal alanını görür ve yönetim aklının eksik halkasını ona emanet eder. Sam, kuzeydeki doğası değiştiğin bilgilerini güneye taşıyan haberci hafız olarak da görülebilir. Aemon'un yanında öğrendikleri ve gözleriyle gördükleri onu sadece bir nöbet adamı olmaktan çıkartıyor. Varoluşsal tehditin kanıtlarını kurumlara taşıyacak kişi haline getiriyor. Tabi onu dinleme nezaketini gösterirlerse. Martin muhtemelen Sam'in bu nedenle de Eskişehir'e yollayarak böyle bilgi, kurum, inanç üçgeninde bir çatışmanın fitilini hazırlıyor olabilir. Sam'in şarkısı kılıcın değil, bilginin şarkısıdır yani. 4. kitaptaki tarçın rüzgar sahneleri Sam'in deneyim kasını büyütüyor. Yabancı denizler, korsan saldırıları, farklı kültürler, Braavos, yeni utançlar, yeni şefkat bağları vesaire vesaire hepsi Eskişehir'de kalabalık içinde kaybolmadan göreve tutunabilmesi için gerekli ön hazırlık. Sam ben yapamam diyen iç sesine rağmen o işi sürekli yapmış biri zaten. Hisar'a vardığında da refleksi bolacaktır. Korkusuna rağmen raflara, üstadlara ve sırların üstesinden gelecek. Gemi sahnelerinde Sam'in kendini yetersiz görüp yine de bebeği ve Gilly'yi kollamasını bu çizgiyle bakın. Yani Martin Sam'i Eskişehir'e sadece bir öğrenci olarak değil, kuzeyin tanı ve güneyin vicdan olarak gönderir. Bu yüzden Sam'in Hisar bölümleri kurumların kör noktalarına yani inkar, kibir bürokrasisine karşı yaşanmış bilginin direniş olacaktır. Şahsen sonraki kitapta merakla beklediği povlardan biri de Sam'in güneyde yaşayacakları arkadaşlar. Peki Samwell Tarly'nin hikayedeki işlevi nedir? Yani niçin var bu karakter? Her şeyden önce her Frodo'nun bir Sam'i vardır. Jon Snow'unki de Samwell Tarly'dir. Sam hem Jon'un yakın ve sadık arkadaşı hem de onu akıl veren ve vermeye devam edecek olan danışmanı ve duygusal destekçisidir. Jon Snow düştüğünde yerden kaldırmak, tökezlediğinde tutmak ve yanlış bir hamle altında durdurmak onun işi. Yere geldiğinde aklını kullanarak taht oyunlarında Jon'un arkasını kollar, yolunu açar. Yeri geldiğinde içindeki öfkesini yutmasına yardımcı olarak rasyonelliğe yönlendirir. Fakat bunun için onun da büyümesi, gelişmesi ve tabii ki de ufkunu genişletmesi gerekiyor. Bu sebeple Jon'un yanından ayrılarak Hisar'a gitti. Jon ve Sam gibi yan yana olması gereken karakterler ayrılıyorsa bu ya Jon gibi karakterler öleceği içindir ya da karakterlerin büyümesi ve gelişmesi içindir. İki taraf için de olabilir bu. Evet, Jon öldü ama ölümü hikayesinin sonu değil, tersine başlangıcı ve gelişimin bir parçası. Keza Sam için de gelişim demektir. Ama misal Stannis ve Davos ikilisinde Stannis'in ölümü demektir. Çünkü Davos yanında olduğu sürece Stannis hayatının büyük hatasını yapamaz ve Davos onu engeller. Yani evet, Davos da Stannis'in Sam'iydi. Diğer yandan Samwell kitap okuyan ve bir nevi kayıt tutan biri. Bu sebeple o hikayenin anlatıcılarından biri aslında. Ama onun anlattığı hikaye sadece Jon ve Kuzey'le sınırlı değildir. Görüyoruz ki Güney ve Hisar menzil üçgene kadar geniş bir bölgeye hitap ediyor. Ayrıca Hisar'daki sırları da açığa çıkaracak kişi olarak görüyorum kendisini. Bu da bizi videonun ana konusuna getiriyor. Yani
Samuel Terli'nin Hisar macerasına. Tahminlere geçmeden önce genel bilgileri şöyle bir özetlememiz gerekiyor. İlk olarak menzili genel olarak Euron liderliğindeki demir domlar tarafından tehdit altında. Halihazırda kıyı bölgeleri yağmalanıyor ve Kalkan Adaları ele geçirildi. Euron Kan Savaş adını verdiğimiz bir mücadeleye hazırlanıyor ve Eskişehir'e bir sızma girişimi denendi ama bana göre bu oranın güvenliğini ve benzeri şeyleri tespit etmek adına yapılan bir girişim. Lord Hightower 10 yıldan fazla zamandır kendini kapattığı kulesinde kızı çılgın Bakire ile birlikte söylentilerine göre büyük kitaplarına başvuruyor ve oğulları da demir doğumlarla uğraşmak için gemi inşası, adam toplama hazırlığı yapıyor. Oğul Baelor en büyük erkek evlat ve varis olarak muhtemelen şu an fiilen Eskişehir'in yönetimini elinde tutuyor olabilir. Sam'e göre Eskişehir ve Arbor düşerse diyar hızla parçalanır. Diğer yandan ejderhaların haberi buralara kadar gelmiş durumda ama pek de takan yok. İnanan yok çünkü. Yine de Aleras'ın ekibi bu konuyu konuşurken tembel Leo Tyrell ki babası Eskişehir'in şehir muhafızları kumandanı ve Maestar'ın kuzenidir, ejderhaların varlığının ve 3 tane olduğunu doğrulayarak cam mumların yanında haberini verir. Tabii ki hiçbiri inanmaz ve Leo'yu ilk aşama kimse kale almaz. Üstad Marvin'e kıymet veren ve ona katılan ilk kişi Leo Tyrell görünüyor. Sam'in son povuğunda göreceğiz ki Leo'ya Sphinx yani Aleras ve Pate kılığında Jaqen da katılmış. O odada bulunan herkes ötekilerden tutun Dany'nin kentteki kişi olduğuna kadar her bilgiyi öğrendi. Buna Jaqen da dahil ve Sam de onun odasının altındaki odada kalacak. Üstad da gitmeden önce Sam'i Sphinx'e emanet etti. Şimdi taslak bilgilere odaklanalım. Taslaklarda Jaqen'ın Hisar'a girmesi için 2 ayrı versiyon yazılmıştır. Biri cam mumlar, diğeri de ejderhaların ölümü olarak bilinen Hisar'ın altında gizli bir kasada tutulan kan ve ateş kitabı. Bu kitabın üstünde kan lekeleri olduğu söylenir ve sadece anahtarı olan Ali Üstad'da bu yasaklı kitapların olduğu kısma girebilir. Şu aşama Jaqen'ın odaklandığı şeyin kitap olduğunu söyleyebiliriz ama neden gitmedi? Anahtarı aldı, içeri sızdı fakat kaldı. Bunun sebebi de muhtemelen cam mumlar yani onların yanıyor olması ve Üstad Marvin'in Dany, ejderhalar ve ateş tarafı hakkında iyi kötü bilgi edinmeye başlaması bu mumlarla. Leo ejderha bilgisine Üstad sayesinde ulaşmıştı ve o da buna bu mum sayesinde ulaşmıştı. Yani Jaqen kitap için gelse de cam mumların yanmasıyla daha fazla bilgi edinme amacıyla kalmaya karar verdi yüksek ihtimal diye düşünüyorum. Tabi ileride başka bir ihtimalden daha bahsedeceğim. Gene bir cam mumlarla ilgili. Cam mumlar için taslaklarda ilk aşama ölümsüz gözler verilmiştir. Kanını kullanarak mumu yaktığında mum yandığı sürece ölmüyordu ama bu bayağı eski çıkartılmış bir bilgi ama diğer çıkarılan kısım cam mumların üstadlara verilmesi ve onların da her sabah mumları yakmaya çalıştıkları bir ritüel yapmaları. Üstad olarak mezun olmadan önce verilen şu son ders misali yani onlara büyünün saçmalık ve düşman olduğunu hatırlatıyor diyelim, geçelim kısaca. Elbette bu bir sürü mum olayı da çıkartılmış oldu ve Hisar'da şu an 3'ü siyah, biri yeşil, toplam 4 tane mum var. Renklerin önemlerini bilmiyoruz ama belki farklı özelliklere sahiplerdir. Pate'in dediğine göre cam mumlar Hisar'ın en kötü saklanan sırrıydı. Yani sıra sır olarak kalmıyor manasında. Bizim ilgimizi çeken kısım taslaklarda her üstada mum olduğu için bunların yandığını gören her üstad aceleyle Hisar'a yola çıkıyor. Taslaklarda Leobat Talhart üstadını Hisar'ı ziyaret etmek için kendini terk ettiğinden yakınıyor. Demir adalar hattında ise Kellen'in yerine Vendemire geçiyor ve Buhar Saçlı Teren'i şöyle bilgilendiriyor. Kellen denizde uyuyor. Vendemire kuzgunlarla ilgileniyor ama bir üstadın işi nedeni güneye Eskişehir'e gitti. Parsel'in odasındayken mumun yandığını Tyrion fark ediyor ama inceleyemeden ayrılmak zorunda kalıyor. Lakin sonra Parsel'e hesap sormak için odasına bastığında Parsel ilginç bir şey söylüyor. Hepiniz tehlikedesiniz. Sırlar, gizlenmiş gizemler. Cam mum yanıyor. Beni hemen Eskişehir'e gönderin diye böyle yalvarmaya başlıyor. Martin Üstad'ın tat oyuncu olduğunu ifade ederek kendi gizli gündemleri olduğunu açıklamıştı zaten. Üstad Marvin'e göre ejderhaların ölümünden sorumlu olan Hisar'dır ve büyüye düşmandır. Büyüyü öyle büyük tehdit görüyorlar ki gitmeden önce Sem'e Lapana Z'ye katılmasını istemiyorsan kernetlerden vesaire bahsetme minvalinde tavsiye veriyor. Üstadların suyla gitmesini teminliyor.
Ayrıca gelseydi Üstad Emin'i bizzat öldüreceklerini açıkça ifade ediyor. Buraya kadarki bilgiler bence bize Hisar ve Eskişehir cephesi hakkında güzel bir çerçeve çiziyor. Biz de bu çerçeve üstünden tahminlerde bulunacağız. Uyarma ihtiyacı duyuyorum. Tahminlerim %100 haklı çıkacağım iddiası içermiyor tabii ki de. Yarın olduğunda daha fazlasını geliştirebilirim yahut bazı fikirlerimde değişiklikler olabilir. Video sonunda sizin de kendi fikirlerinizle tahminleri beslemenizi rica edeceğim. Şimdi başlayalım. Her insanda olduğu gibi kitap karakterleri de tabii ki bundan malum değildir. Bir alışma süreci göreceğiz gibi. Semih işte ortama ve insanlara alışması, dersleri girip halkalarını dövdüğü sahneler göreceğiz diye düşünüyorum. Elbette 5. ve 6. kitap arasında geçen süreye göre Sam bu alışma sürecini çoktan geçmiş, hatta 1-2 halkasını dövmüş bile olabilir. Zaman kısıtlı olduğu için Martin Sam'in üstadlık eğitimini hızlandırmak isteyebilir ama üstad olmak bir senede olacak bir şey olmayacağı için burada mesele Sam'in üstad olması değil. Yani Sam Hisar'ı terk etmek zorunda kaldığında bunun üstad unvanını almadan yapmış olacak. Yine de Oberyn gibi çok zeki insanların hızlıca birkaç halka dövdüğünü biliyoruz. Sam'in de oldukça zeki olduğunu bildiğimiz için en azından birkaç halka dövmesini beklerim. Bu sürede Leo ve Aleras gibi karakterlerle etkileşimini göreceğiz ki taslaklarda bu ikisinin Sam'in hikayesinde önemli olacağı yazıyordu. Bu sebeple Hisar macerasının merkezine Sam'e ek olarak Aleras ve Leo görecek gibiyiz ama bence buna Pate kılığında Jaqen eklenecektir. Leo pek sevilen biri değil Hisar'da. Tam bir pislik ve diğerleriyle ilk gördüğümüzde iyi anlaşamıyordu. Sam'e bile kibirli bir şekilde konuşmuş, hatta hakaret etmişti ilk geldiğinde. Bu sebeple 3 karakter arasında çatışma görmek beni şaşırtmazdı. Yine de giriş povunda kehanetlere ve ejderhalara ilk yanılan ve Alaras'ı da yanına çeken Leo oldu. Pek nasıl girdi araya bilmiyorum ama Marvin'in kapısının ona inen herkese açık olduğunu düşünüyor. Sam'in olası ilişki bağlarına şöyle bir bakalım. Aleras, hikaye Sam'in kılavuzu ve koruyucusu rolünde çağrılır. Üstad Marvin Sam'i ona emanet eder. Eğer kuramlar doğruysa kendisi Oberyn'in kızı Zaralla'dır ki onun da kendi sırrının ifşası mümkün olabilir. Genel olarak iyi anlaşacaklarına ve birlikte hareket edeceklerini tahmin ediyorum. Leo Tyrell, namı diğer Tembel Leo, kargaların ziyafeti açılışında Aleras ve diğer çıraklarla aynı masada görürüz. Küstah, ağzı bozuk ve sorun çıkartan bir tiptir. Üstadların sık sık ceza verdiği bir öğrenciye benziyor. Sam'in Hisar'da geçtiği sahnelerde aynı çerçevede dolanacaktır. Laf sokar, ortalığı karıştırır ama ilk aşama Sam'in ekibinin parçası olmaması muhtemeldir. Leo genelde böyle engel fitne işlerinde durabilir. Aleras'la zaten halihazırda zıtlaşıyor. Elbette onun işi engel fitne olmak falan değil. O daha çok kişiliği yüzünden dışlanırken kendini zorla olayların parçası, ekibin üyesi olmaya zorlayacaktır. Ve günün sonunda olacaktır diye düşünüyorum. Pate'e gelelim. Açılıştaki ölümün sonrası Hisar'da Pate adıyla bir yüz adamın varlığı zaten başlı başına heyecan verici kanımca. Bu kişi Sam'in yakın çevresinde duracak gibi. Bunun temel sebebi Sam'in Marvin'e anlattıkları ve eğer taşıdığı kırık boru gerçekten de kış borusu ise ve o da bunu fark edip anladı ise ulaşmak adına yanında kalmak isteyecektir. Zaten kendi altındaki hücreyi ona verdi ki ikisinin de basamakları buna Ali Üstad'ın odasına çıkıyor. Bu küçük aile dikkat çekici olaylara sebep verebilir mi? Belki ama Jaqen'ın asıl vazifesini unutmayalım. Kitabı ele geçirmek, hatta belki de eğer yüzsüzlerde mum yoksa cam mumlardan birini ele geçirmek isteyebilir. Bilhassa şu yeşil renkteki mum dikkatimi çekiyor. Neden bir tane var ondan? Siyahları 3 tane olduğu için ve başka sahnelerde de haberlerini duyduğumuz için muhtemelen daha yaygın olanı. Yeşil olan tek olduğu ve daha başka görmediğimiz ya duymadığımız için daha ender olabilir. Eğer ender ise daha özenli saklanıyordu ve üstadlık öncesi son sınavlarda kullanılmıyordur. Açıkçası yeşil renkten hiç aklıma Dany'nin yeşil alerjisi geliyor. Onun düşmanlarının elinde yeşil cam mum olması onun aleyhine bir durum haline gelebilir. Peki Evros, Vaelin, Preston, Valkyrie gibi üstadlar. Yani Hisar fraksiyonları ve Greek oyunlar Sam'in üstünde yumuşak sansür ve yönlendirme baskısı kuracaktır. Dogmatik, yobaz tavırı ile klasik böyle pozitivist Hisar eğitimi vereceklerine şüphemiz yok. Bunak Valkyrie'si zaten ayrı bir mesele. Kendisi merhum Lord Rickard Stark'a gönderen üstadın babası onu da bilir mi? Bunun cevabını öğrenebiliriz. Her ne kadar Marvin yapmamasını tebillese de Sam yakın hissedebileceği bir aile üstada ya da başka bir üstada
kuzeyde yaşadıklarını anlatarak hisleri uyarmaya çalışabilir ama muhtemelen göz ardı edilecektir. Peki, Sam'in Hisar'da ortaya çıkaracağı sırlar, öğrenecek gizemler neler olabilir? Misal, kimi okuyucunun beklediği gibi Jon Snow'un ebeveynin evliliği mi? Bu diziden gelen bir beklenti ve Yüce Rabbin günlüğünü büyük sept yerine Eskişehir Hisar'ın arşivlensin diye gönderilmesinin sebebi bence yok. Kaldı ki bunca zaman böyle bir şeyin ortaya çıkmama durumu da olamaz. Yani bir dizi saçmalığı diyerek bu beklentiye sahip olan varsa tavsiyem kafasından silmesidir. Şimdi olası inşa olacak sırlar, ortaya çıkacak gizemler için sırayla gidelim. 1. Alares'in kimliği. Merhum Prince Oberyn Martell'in gayrimeşru kızı Sarah Sam şu an ortalıkta görülmüyor. Kız kardeşini tanısak da kendisi hala görülmedi ve doğuran Martell her nerede ise onu kendi oyununda rahat bırakmayı tercih ettiğini ifade etmiştir. Prensin tavrına Sarah'ın Don komplosu ile doğrudan bir ilişkisi olmadığı olan bir tane şimdilik ilgilenmediği izlemine kapıldım. Kızın annesi Yaz adlı bir tüccar gemisini kaptığını ve bu sebeple tik kadar koyu tenli biri olduğu düşünülüyor. Ait olmadığı yerlere girmeyi seven ve doymak bilmez bir meraka sahip olduğu, Eskişehir'i sevdiği bilindiğinden Aderas'ında Sarella olduğu düşünülüyor ki onun da babasının doğumlu, annesinin Yaz adlı bir kaptan olduğunu biliyoruz. Leia onun babasının bir lord olduğunu söylese bile Alares inkar ediyor. Çok yanlış değil, babası bir prens lord değil ama Theo onun soylu bir babadan geldiğini anlayabilmişti davranışlarından. Yani evet, %99 Aleras Sarella'nın kendisi ki ismi de Sarella'nın tersine yazılışı zaten. Muhtemelen babası gibi o da Hisar'a gidip bir şeyler öğrenmek ve zincir dönmek istedi. Ayrıca ait olmadığı yerlere girme güdüsü de cazip gelmiş olmalı. Aleras'ın kadın olduğu anlaşılmadığı için böyle tatlı göğüslü bir kadın olduğunu ve boy olarak çok uzun olmasa bile ortalama bir kadından daha uzun olduğunu tahmin ediyorum. Muhtemelen böyle dişil enerjisinden çok eril enerjisi daha ön planda olduğundan Aleras kılığındayken cinsiyetini gizlemesi daha kolay oluyor. Böyle erkek yüze gibi etrafta dolanıyordur. 4. kitabın açılış taslaklarından bir Rose'nin ağzından yazılmıştı ve o Aleras'ı güzel buluyordu. Sam ve Aleras'ın sık sık birlikte zaman geçireceği gözünü alındığında maceralarından birinde Sam'in bu oğlanın Sarah Sand olduğunu anlaması, daha doğrusu bir kadın olduğunu anlaması gayet olasıdır. Elbette bunu tam olarak nasıl keşfedeceğini ayrıntısını tahmin edemem ama atıyorum işte bir kıyafet değiştirme durumuna kaldıklarında bir anda cinsiyetini tahmin etmesi zor olmayacaktır. Dahası bir ihtimal yine atıyorum. Aleras'ın onlarla yıkanmaması veya işte tuvalete onlarla gitmemesi gibi şeyler Sam gibi zeki birinin dikkatini cezbedecektir ve bu şüphelenmesine neden olacaktır. Sonrası zaten çorap söküğü gibi gelir. Peki Sarella'nın menzil macerası bir şekilde Dorne komplosuna ve dolayısıyla Sam üstünden Kuzey Stark hikayesine bağlanabilir mi? Bir ihtimal belki. Bu tamamen Martin'in tam olarak ne planladığı, ne istediği ile ilgili bir durum ve şu ana kadar bu konuda bir işaret yok falan görmedik. En azından ben görmedim. Bir ihtimal Sarah'la kız kardeşlerinin aksine Dorne komplosunun bir parçası olmadığı ve kendi hikayesine sahip olduğu için buradan da devam edebilir. Yani zaten halihazırda tüm kum yılanları Dorne olaylarının bir parçasıyken Sarah'ın da buna dahil olması için bir sebep yok gibi. Fazladan bir kum yılanı neyi değiştirir ki? Güneylerin geri kalanının aksine Leotard ile beraber ötekiler tehlikesinden de haberdar şu an. Büyü ve benzer şeylere açık zihni insan oldukları için bu bilgiye inandıklarını düşündüğümler Sam'in kuzeye dönüşünde yanında olma olasılığını göz ardı etmiyorum. Aşırı meraklı biri olduğu için zaten bu ötekileri ve dirilen ölüleri kendi gözleriyle de görmek isteyebilir. Belki Leo Tyrell de onlara katılabilir. Peyton kimliği. Bir yüzsüz adamın kimliğini ifşa olması kolay bir iş değil, hatta açıkçası imkansız bir şeydir. Elbette o kişi kendi kimliğini inşa ediyorsa başka. Jaqen'e gerek gördüğümde Arya Stark'a kimliğini inşa etmiş de aynı şeyi Sam'e yapar mı? Belki. Hem Leo hem Alares Pate'i tanıyor. Pate her ne kadar şu ana kadar dikkat çekmese de bir noktada Leon'un ve Alares'in dikkatini çekecek şüpheli özellikler sergileyebilir. Bildiğimiz kadarıyla Pate çok da zeki biri değil ama Jaqen nereye kadar aptal numarası yapacak? Neticede oraya kitap için veya bir ihtimal belki yeşil umudu almak için gelmiş olabilir. Marvin'in gidişinden sonra gizemli hareketleri, sağa sola sıvışması ve garip yerlerde gezmesi gibi bir dizi şüphe uyandıran şeylerden sonra Sam, Leo ve Alares'in dikkatini çekebilir. O zaman da bu bizim bildiğimiz Pate mi ki sorusu sorulabilir.
Tabi yüzsüz adamların yüz değiştirme sırları bilinmediği için onun bir yüzsüz adam olduğunu düşünmezler. Haliyle tam olarak inşa olmama ihtimali üstünde durmak gerekiyor. Durum daha çok Pet kılındaki Jack'ın Sam ve diğerlerinin malum kitap ve cam mumlar meselesi üstünden üstten kopmasına, ifşa olmasına neden olacak böyle kilit role sahip olması şeklinde de gerçekleşebilir. Neticede üstad kopması aslında bizim en başa beklediğimiz sıra ifşası. Sam gelir gelmez durduk yere bu olaydan şüphe edip peşine düşecek değil. Bir şey yahut biri. Bu da ön ayakta olmak zorunda. Domino taşını harekete geçen zincirleme tepki gerekiyor. Bu da muhtemelen Jack olacaktır. Üstad Walgrave'in kimliği. İşte burada bu önemli gizemde bize yardımcı olacak kişilerden biri de Üstad Walgrave olabilir. Şimdi biraz duralım, Minnie'den Martin'e hikayeyi bunamış bir üstad eklediğini düşünelim. Kendisi kuzgunlar konusunda uzmandır ve bunu temsil eden demir halkayı zamanında kendisi veriyordu ama buna da için artık bu vazife Üstad Gorman'a ait. Kara Kanatlar, Hızlı Sözcükler isminde bir kitap yazdığı ve Dünya kitabının yazarı Üstad Yendel'e okuma yazma öğreten kişi olduğu bilinmekte. Şimdi ise üstünü pisleten, hisarda kaybolup ağlayan, isimleri hatırlamayan ama kuzgunları birbirinden gayetçe ayırt eden bir bunağa dönüşmüş durumda. Pate de onun bakımından sorumludur. Dahası ona sık sık Crescent diye seslendiği için Baratheon'ların merhum üstadıyla tanışık oldu, hatta yakın olduklarını tahmin ediyorum. Bizim asıl ilgimizi çeken şey Walgrave'in yatağının altında bir torba gümüş geyik, kurdeleyle bağlanmış sarı bir saç tutamı, Walgrave'e benzer bir kadının minyatür resmi ve bir zamanlar bir prense ait olduğu düşünülen ıstakoz desenli çelik bir şövalye edini bulunan bir kasıdır. Kasanın için ayrıca Walgrave'in Aristot anahtarı da bulunmaktadır ki Jack'in istediği de buydu. Bu anahtar hissardaki tüm kapıları açabiliyor. Yani bir çeşit maymuncuk anahtarı denebilir. Bu sebeple Jack'in bu anahtarıyla hissarda arzu ettiği her odaya adım atabilir artık. Bu anahtarın saklı olduğu kasadan çıkanlarla ilgili alıntıyı bir hatırlayalım. İçinde pet bir torba gümüş geyik, kurdeleye bağlanmış sarı bir saç tutamı, bıyığına kadar Walgrave'e benzer bir kadının boylu minyatürü ve ıstakoz kova gibi yapılmış çelikten bir şövalye eldiveni bulmuştu. Walgrave eldivenin bir prense ait olduğunu iddia etmişti ama artık hangisi olduğunu hatırlamıyor gibiydi. Pet elini salladığında anahtar yere düştü. Walgrave'e benzeyen kadın minyatürü muhtemelen onun bir akrabası. Annesi, kız kardeşi veya belki de gayrimeşru kızıdır. Bıyıkları olan bildiğim tek kadın Cersei olduğundan acaba demedim değil. Hani bir gizlenmiş bir piç olabilir mi diye düşünmüştüm. Annesi bilinmediği gibi babası topraksı bir hane şövalyesi. Lord Florent'in yeğeni. Hanede kadın ünlü çok yok gibi de. Ama Walgrave Hightower kızına aşık olduysa Lord'un eşlerinden biri Florent'iydi ama tersine Walgrave bir Florent olabilir mi acaba? Gerçi onda da bir şekilde hani Florent'lerden bir üstad çıktığı bilgisi bahsedilmez mi diye düşündüm tekrardan. Hayli çok da emin olamıyor insan. Neticede birinden çocuk yapıp işte Florent'lere göndermiş olabilir ve onlar da utanç getirmesin diyerek böyle serisinin yanında büyüyici adama verilmiş olabilir gibi bir düşünceye geçti kafamdan. En azından Martin isterse böyle bir şey yazabilir ki aslında hikaye içinde de hiçbir etkisi yok. Dahası bıyık ve menzilden olması dışında tabii ki metinsel bir desteğimiz de yok. Walgrave'in tipini gördüğümüzde belki bu fikir pekişir. Şimdilik biz sarı saça bakalım. Sarı saç tutamın bize bir aşk hatırası hissiyatı veriyor. Kuramlara göre Rickard Stark'ın yanına gönderilen Varys çiçeğin babası Walgrave olabilir. Zaten isimlerde az bir şey benziyor, en azından ilk 3 harfi. Hightower hanesinin kızlarında sarı saç sık gördüğümüz bir şey. Örneğin Jorah'ın karısı da öyle, hatta görünüş olarak Dany'e benziyordu. Bu sebeple çılgın Bakire denilen evlenmemiş Hightower kızının Walgrave'in gizli aşkı ve Varys'in annesi olması olasılığı var. Şu ana kadar evlenmemesi zaten dikkat çekici. Ve süresi evlenmeyen kadın figürü yaygın bir şey değil, gayrimeşru çocuk sahibi olsa bile. Kadın aşık olduğu adamla evlenemediği için hiç evlenmemeyi tercih etmiş de olabilir. Ayrıca kadının babasıyla kitaplar okuyup araştırmalar yapması da bizde bilgi ve araştırmaya düşkün biri oldu. Bu sebeple Hisar'ı sık ziyaret etmiş olabileceği izlenimini veriyor. Dahası babasıyla bu tür araştırmaları vesaire yaptığına göre etkin bir konuda olduğu, hatta bir ihtimal babasına danışmanlık yapıyor olması bile mümkün. Hayli üstel komplosunun parçası bile olabilir. Eldiven hangi prens aittir bilinmez, belki Oberyn, belki adı unutulan başka bir prens ama hikaye içinde bir önem arz ettiğini pek zannetmiyorum. Bizi ilgilendiren tek şey anahtar ve sarı saçtı. Neticede eğer kuramlar doğruysa Sam ve ekibi bu adamın kimliğini bize doğrulayabilir.
geldik Üstad komplosuna, aslında bir önceki maddeyle ilişkili. Sam, Alaras ve Theo Peyton de şüpheli hareketlerin etkisiyle Wargrave'in sandığımız kişi olup olmadığını çözebileceğini söylemiştim. Bu durumda adamın hali hazırda bunak olması ve bazı şeyleri sayıklaması, hatta karşısındaki kişileri daha önceden tanıdığı üstadlarla karıştırması zaten ağzından sırları çıkarması için mükemmel aday olduğunu gösteriyor. Yani Martin'in bunak üstad yazısının sebebi bu sırrın ortaya çıkması için olabilir. Aksi halde hiçbir üstad bu bilgiyi kendine ifşa edecek hali yok. En azından isyanın arkasındaki olayları ifşa edebilir. Tabi bu komple geçmişte olmuş bitmiş ve ortadan kalkmış bir şey değil. Aslında hala hazırda devam ediyor. Hisar hala büyüden, ejderhalardan ve onları temsil eden her şeyden ve herkesten nefret ediyor. Bu sebeple tehdit ortaya tekrar çıkarsa tekrar kaldıkları yerden devam edeceklerdir. Bu da bizi sonraki maddeye getiriyor. Ejderhaların ölümü ve can mumların gizemine. Taslaklardaki can mumlar ve ejderhaların ölümü kitabı bize yol gösterecek. Kitaplardan erken ifşa ve haddinden fazla sahip olması mümkün olmayacak can mumların mantıksız olması sebebiyle çıkartmış olsa da can mumların yandığını fark eden her üstad Hisar'a doğru yol alıyor. Bu bize kayda değer her üstadın büyüler ve ejderha, hatta belki de gizli gündemler hakkında bilgi sahibi olduğu fikrine aşılıyor. Gitmekte geçken tek kişi Parsel'dir ama o da Tyrion'a yakalanınca söylediklerini hatırlayın. Lordum, lütfen beni dinlemelisiniz. Hepiniz tehlikedesiniz. Büyük tehlike, diyar. Bilmediğiniz o kadar çok şey var ki. Sırlar, gizlenmiş gizemler. Can mumlar yanıyor, bu doğru. Yemin ederim. Beni bağışla ve size meclise göstereyim. Beni hemen Eskişehir'e göndermelisiniz. Hisar muhtemelen kendini sadece bilginin neferi değil, Westeros'un muhafızı gibi bir şey zannediyor olabilir. Büyü tehlikelidir ve herkesi yok edebilecek bir güçtür. Bu sebeple yok edilmelidir şeklinde bir düşünceyle kendilerince ulvi bir vazife üstlenmiş olabilirler. Durum bu sırasında tamamen haksız sayılmazlar. Mevsimler arasındaki dengesizliğin sebebi zaten büyüsel bir etken. Buz ve ateşin savaşması ve büyülerin bu savaşı etkin şekilde kullanılması bu duruma sebebiyet verdi. Yıllardır ne diyorum? Buz ya ateş tarafından biri kazanırsa tüm insanlar için büyük bir felaket olur, çünkü denge tamamen kaybolur. Bunun da tabii ki ağır sonuçlu olur. Üstad Dobby'nin sözüne bakarsak büyü çok inandığı bir şey değildir. Büyü olarak tabir edilen gizemli bazı şeyler olabileceğini kabul etse de safi bildiğimiz anlamda büyüyü reddediyordu. Yahut burada bunu telkin ederek varlığını reddetmeyi tercih ediyordu, ama Hisar'ın âli üstadları büyünün varlığını biliyor ve yok olması gerektiğine inanarak hareket ediyorlar. Yani buz tarafı, ateş tarafı ve denge isteyen şarkı tarafına ek olarak acaba büyü tamamen yok olsun, sorunlarımız çözülür diyen bir dördüncü taraf olarak da görebilir miyiz Hisar'ı? Mümkün. Neticede Hisar, can mumların yanmasının büyünün geri dönüşü olduğunu ve yüksek ihtimal bunun da ejderhaların dönüşü anlamına geldiğini anladı. Parsel'in tedirgin olup hepiniz tehlikedesiniz dediği şey tam olarak buydu. Üstad Marvin'e Hisar'ın Deni'ye üstad yollayacağından emin bir şekilde onlardan daha önce hızlıca Deni'ye ulaşmak için yola çıktı. Belki de gönderecek üstad Deni'yi, hatta bir şekilde mümkün olursa, daha önce artık nasıl yaptılarsa, ejderhaları öldürsün diye biri olabilir. Marvin de bunun önüne geçmek istiyor gibi, böylece ejderha kraliçesi de onlara karşı uyarabilir. Aslında komplonun ayrıntılarına Marvin aracılığı ile de erişebiliriz ama o CB videomuzun konusu değil tabii ki. Ejderhanın Ölümü kitabı ise isteyen öncesi ejderhanın yok oluş gizemini açığa çıkaran bilgi kaynağı olabilir. Besbelli ki o kadar tehlikeli bilgiler barındırıyor ki sadece tek nüshası var. Üstü kanla kaplı ve âli üstadların ulaşabildiği gizli bir bölümde tutuluyor. Üstündeki kan zaten kitaba sahip olmak isteyen arasında kanlı bir durum yaşandığı işaret ediyor. Kazanına bahisi Hisar olmuş. Bu da Jack'ın neden kitabın peşinde olduğu güzel bir şekilde açıklıyor. Braavos güçsüz adamların ejderhalara düşman olduğunu ve Dany'e karşı hareket edeceklerini yıllarla savunurum. Özellikle yüzsüzlerin ötekiler tarafında olduğunun altını sık sık çizerim. Valeria'yı yok edecek felaketi bir şekilde tetiklemeleri de göz önüne alındığında kurtuldukları ejderhaların geri dönmesi yüzsüzler için de tehdit. Elbette ejderha demek ateş büyülerinin haliyle ateş tarafının güçlenmesi demek olduğu için soru. Yoksa tek başına ejderha bir sıkıntı değil onlar için. Garip bir şekilde bir yabanıl olan Osha bile ejderhaları kötü olarak görüyor ve ulu kurtların onların gelişini haber eden kuyruklu yıldızı ulumasının sebebinin ejderhalar olduğunu söylüyordu. Ulu kurtlar da sadece huzursuz olduklarında, tehlike söz konusu olduğunda veya sahiplerinin ölümü yaklaştığında olur havlar ve sorun çıkartırlar.
Yani sizin anlayacağınız herkes bitmeyen yaz gelsin istiyor kitaplarda ama ejderhalar ve temsil ettiği şeyleri tehlikeli görüp yok olsun istiyor. Bu ilginç bir çelişki. Tabii çoğu kişi de zaten bu ikisinin aslında bağlantı olduğu bilmediğinden böyle diye düşünüyorum. Cam mumlara geri dönelim. Page Jack'ın maddesinde ifade ettiğim gibi yeşil cam mumu ilginç bir ayrıntı. Cam mumlar genelde siyah olarak bilinir ve özelliklerini iyi kötü biliyoruz. Peki yeşil cam mumu neye yarıyor? Jack'ın ilgisini çekmiş ve ona sahip olmak istiyor olabilir mi? Hisar'da kalmaya devam etmesinde bir diğer etken de yeşil cam mumu olabilir mi? Bunların hepsi bir olasılık ve gayet mümkün. Onca renk varken yeşil cam mum olması da ilginç çünkü yeşil rengin den için uğursuz olduğu biliyoruz. Bu da onun aleyhine kullanabileceği fikrini veriyor ama serinin geri kalanında yeşil renk genelde yeşil adamlar yani yeşil görenler ve şarkı tarafı dediğim cepheyle ilişkilidir yani olumlu bir renktir. Eski videolarda siyah mumların büvet ağaçlık özellikle barındığını söylemiştim. Cam mumların özellikle şöyle bir hatırlayalım. Cam mumlar yandığında Valeria'nın büyücüleri dağların, denizlerin ve çöllerin ötesini görebiliyor, insanlara görüler ve rüyalar verebiliyor ve dünyanın yarısı kadar uzak mesafelerden birbirleriyle iletişim kurabiliyorlardı. Gerek Marvin sahnesinden, gerekse Kuveyt'in sahnelerinden bu yazanların doğru olduğunu biliyoruz. Bunlar tamamen büyük ağacın özellikleridir ve Valeria büyücüleri bir şekilde bu özellikleri kopyalamayı başarmışlar. Sanırım sadece geçmiş ve geleceği görme özelliği yok siyah mumlarda. Böyle ağaca bağlanan yeşil görenler bu yeteneğe sahip çünkü. Gelecek kısmı bir ihtimal. Buranın Koma rüyasını gördüğümüz kadar bir kendi tazesi simgesel olabilir. Yeşil cam mumu da acaba bu geçmiş gelecek özelliğini barındırıyor olabilir mi? Yeşil renk belki de bunu işaret ediyordu yahut siyah sahip olduğu özelliklerin çok daha güçlü hale olabilir mi? Daha geçmiş teknoloji gibi düşünün yani. Üçüncü bir ihtimal olarak da Martin'in çıkardığını düşündüğüm cam mum üstüne ölümsüzlük yeteneği yeşil mumla devam ettiriliyor olabilir mi? Siyah cam mumlar pazarda satılacak kadar yaygın şeyler değil zaten ama yeşil cam mumlar onlardan bile ender ve şu ana kadar sadece bir tanesinin varlığından haberdarız. Bu sebeple çok daha güçlü, özel ve önemli olduğunu düşünmemiz kaçınılmaz. Durum her neyse Sam ve ekibi kitaba ek olarak bu mumun sırrını önebilir. Sonuç olarak günün sonunda Jack'ın bu ikisini ele geçirecek ve Hisar bu iki değerli hazineyi kaybedecek muhtemelen. Gelelim şimdi son kısma. Demir doğumların saldırısı. Hisar'da tüm bunlar olurken Euron liderliğindeki demir doğumların menzil saldırı hız kesmeden devam ediyor ve sonunda Eskişehir'e saldırı çıktığını tahmin etmeniz güç değil. Biliyorsunuz ki giriş filmi olmuştu da metin gidişatı buna işaret zaten. Genel olarak okuyacağı Euron'un saldırısının Hisar'ın sahip olduğu bu sırlar yüzünden olduğunu düşünüyor ama ben öyle düşünmüyorum. Her konusu geçtiğini ifade ettiğim gibi amacı Dany'e hediye etmek için diyarı parçalayıp fethini hazır hale getirmek üzere parçalanmış bir diyarı ele geçirmek birleşik bir diyardan çok daha kolaydır. Amacı buradaki sırlar olsaydı Euron en başında Dany'nin yanına gitmeye yeltenmez ama adamları gitmemek için ayak diretince hedef değişikliği yaptı ve Victorion'u gönderdi. Kendisi de menzile saldırmaya başladı. Bu hamle hem adamlarını kontrol altında tutma imkanı verdi hem de diyarı parçalamaya. Euron büyüleri ve ejderha takıntılı olsa bile Hisar'ın sakladığı sırları vakıf değil kanımca. En azından en başından değil. Akşam gölgesi sayesinde bir şeyler öğrenebilirse bir şey diyemem. O zaman Hisar da şehrin kalanı gibi yağmalanabilir. Bu durumda siyah cam mumlardan biri yahut ikisi Euron'un eline geçer. Görmedik ama bir tanesi muhtemelen Marvin yanına almıştır. Yeşil olan da Jack'ın elinde olacak. Tabi mumlardan birinin Lord Hightower'ın yanında olması da olası. Onları bu denli büyük kitaplara iten cam mumun yanıyor olması da olabilir yani. Bir ihtimal kitap bile onun yanında olabilir. Bu durumda yüksek kulenin de içine görebiliriz. Bu harika olurdu. Tabi düşmüş bir şehirde Sam, Alleras ve Theo hatta Jack'ın duramaz. Theo'nun babası şehrin muhafızlarının kumandanıydı. Yüksek eğitim arayacaktır. Dördü birden belki başka arkadaşlar da katılır. Yüksek bahçeye kaçacaklardı. Tabi Gilly ve çocuğundan hiç bahsetmedim ama onları da yanına alacaktır Sam. Elbette kendisi en son tarçın rüzgarda bekliyordu. Belki hikaye başında öngördüğü gibi kızı babasının evine gönderir. O zaman dönüşte onu alacaktır çünkü teknik olarak menzil de düşecek ve saldırı verken Gilly baba evinde güvende olmaz. Peki yüksek bahçe kesin bilgi mi? Tam olarak değil ama muhtemeldir çünkü Martin oraya göreceğimi söyledi ama yeni bir POV karakteri olmayacak ve oraya en yakın POV karakteri Buhar Saçlı ve Sam. Buhar Saçlı gemide esir olduğu için en fazla uzaktan görür herhalde. Sam ise Avrupa ve yüksek bahçeye daha önce gitti ve tekrar gidebilir.
olan bitenleri aktarmak ve benzer şeyler için elbette. Theo onlara öncelik eder, ne de olsa ailesinin evi. Peki sonra bence kuzeyin haberini alırlar. Sam Jon'un Kuzey Kralı olduğunu öğrenir orada. Bu durumda menzilin de düşmesinin etkisiyle Gilly'yi de alıp oraya dönmenin vakti olduğunu düşünür. Aleras'ın yanına gelme ihtimalinden bahsetmiştim. Theo gelir mi? Belki, ama evinde de kalabilir. Yaşadıkları onu değiştirecektir diye düşünüyorum. Bu sebeple onu tanıdığımız kadar pislik biri olarak kalmayabilir. Zaten en başından beri ejderhalar ve diğer doğaüstü şeylere inanıp diğerlerini ikna eden de Theo'ydu. Daha önce söylemiştim bunu. Bu sebeple Hisar menzil düşmüş, babası da ölmüşken elinde bu kuzey macerasından başka bir şey kalmadığını düşünmesi pek olası. Pate yani Jack'ın da ilk olası senaryosu var. İlk olarak Braavos'a dönmesi. Yedici'de kitabı ve mumu ele geçirdikten sonra gitmesi gereken yer orası, ama Jon Snow'un Kuzey Kralı olma haberine ek olarak ailesi Stark'ın da dönmüş olduğu, ölmediği haberi yayılırsa Jack'ın bu sebeple kuzeye gidebilir. Ben Arya ile hep karşılaşacaklarını düşündüğüm için oyumu kuzeyden yana kullanıyorum. Bu durumda ikinci ejderhalının dağısının ana taraflarından biri olduğunu iddia ettiğim, Yeşillerin Jon'unun ve buzun şampiyonu olduğunu inandığım Arya'nın eline ejderhalın ölümünü inşa eden bir kitap, değişik güçleri olan bir yeşil cambum geçer. Bu da deney ile olan savaşlarda, hatta belki ötekiler meselesini çözmelerinde Jon ve Arya'ya yardımcı olur. Elbette Arya ve Jack'ın buluşması da cabası. Siz ne düşünüyorsunuz? Sam ve Tarly'nin Hisar macerası için heyecanlı mısınız? Ben öyleyim. Fikrinizi yorumda belirtin lütfen. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.